neden Pensilvanya? Yani Amerika koskocaman bir yer. 50 tane eyalet var. Türkiye'den kalkmışsın, bavulu eline almışsın, peçete, dolarlar hepsi yanında indin. Nereye gideceksin? Bir yere birisinin seni yönlendirmesi lazım. Öyle bavul elimde geldim buraya yerleşeyim yok. Onun için neden Pensilvanya'ya diye bakmamız gerekiyor. İlk nedeni son derece stratejik bir yer. Hakikaten güzel seçilmiş. Neden olduğunu anlatacağız. Yani hem böyle gizli bir yer hem açıkta bir yer. Zaten literatürde vardır. Açıkta saklanmak derler. Yani böyle kaybetmek istediğiniz ya da saklamak istediğiniz birisini öyle bir yere koyarsınız ki normalde ortalıkta açıktadır ama saklanmaktadır. Böyle bir durum. Şimdi neden Pensilvanya? Tarih yok, turistik bir şey yok. Amerika'nın geri kalmış geliri düşük, daha böyle fakir eyaletidir. Ortalık mısır tarlası ve yeşillik dolu. Onun ortasında bir malikane, otel malikane arası şık bir yer. Önünde park edilmiyor, durulmuyor falan böyle bir yer ve güzel seçilmiş. Şimdi neydi malum şahsın ilk gitme sebebi? Sağlık tedavisi falan filan. O malikanenin çevresinde doğru dürüst bir hastane yok. Onu söyleyelim, oraya geleceğiz. Sonra açıkta saklanmak dedik. Bir de şöyle, çete lideri olduğu için geleni gideni olacağı varsayılmış ve ona göre bir yer seçilmiş. Çünkü Amerika her zaman her an birilerini Amerika'nın içinde bir yerlerde saklarlar. Bunun gayet endüstrisi de oluşmuştur ama nereye saklarsın? Gidersin Nebraska'nın bir çiftliğine atarsın, orada oturur, koyun yetiştirir. Kimse de gelmez, kimse de gitmez, ismini de değiştirirsin fakat değil, öyle değil. Çete lideri statüsü olduğu için geleninin gideninin olması düşünülmüş. Onun için ne lazım? Büyük havaalanı. Şimdi dağın arkasında Pensilvanya diyorlar ama JFK havaalanına yalnızca 1 saat 50 dakika mesafede. New York, JFK en işlek havaalanı. Oradan indikten sonra araba yolculuğuyla 1 saat 50 dakikada hop o malikanenin önündesiniz. Böyle bir ilginçlik var. İkinci havaalanı var orada, Newark. Orası da Avrupa'dan gelen uçuşlara açıktır. Newark'ı da 1 saat 20 dakikalık mesafede. Tekrar hem gizli hem açıkta. Geleni gideni de kolluyoruz. Sonra böyle karanlık tipleri genellikle askeri üslerin oralara saklarlar. Böyle askeri tesis falan olduğu zaman oralar fazla geleni gideni olmaz. Onun için bir doğal korunaklı ortam yaratır. Askeri üslere baktık o malikanenin çevresinde. Askeri üs dolu ortalık. Çevresi. Tamam orayı koruyorlar anlamında değil ama o üslerin, tesislerin varlığı bir böyle çember, güvenlik çemberi oluşturuyor. Gelenin gidenin daha az olması ve herkesin herkesi kolladığı bir ortam. Öyle görmek gerekiyor. Bir şey varsa o üsler. Sonra çete reisi konumunuz var. Geleniniz gideniniz olacak. Tamam ticari havaalanları açık. Fakat yine bu karanlık tipleri böyle uçuş pistleri ve havaalanlarının yakınına da konuşlandırırlar. Çevredeki havaalanı ve uçuş pistlerine baktık. Bol miktarda var. Yani nedir? Özel uçak, Amerika dışından olsun özel uçak ya da Amerika içinden olsun mesela Washington'dan olsun. Ziyaretçisi var, akıl vereni var, falanı var, peşmekeni var. İstediği şekilde o uçaklar yakındaki uçuş pistine, havaalanına, küçük havaalanı bunlar iner. Oradan pistten kimse ilgiliyi o camları siyah kaplı limuzin karşılar, bindirir. Sonra arka yollardan getirir. O malikanenin de arka kapısından içeri sokar. Gayet kolay bir yöntem. Onun için havaalanları önemli ve çevresi havaalanı, hava pisti, uçuş pisti dolu. Sonra hastane dedik. Şimdi sağlık sorunu olan birisinin böyle tam teşekküllü işte o sağlık şartları kalpmiş mesela, şekermiş, bir sürü bir şeymiş. Çevrede tam teşekküllü hastane yok. Ne var? Ha var, klinik var, sağlık ocağı var ama bunlar sanıldığı ya da iddia edildiği gibi sağlığı bozuk birisinin güvenip de orada yakınında kalacağı yerler değil. Bunlar dispanser gibi yerler. Dolayısıyla oradaki sağlık hikayesi inandırıcı değil. Ha var, başka ne var biliyor musunuz? Veteriner var, jinekolog var yakında, öyle söyleyelim. Sonra üstleri söyledik, havaalanı dedik.
Gözlerden uzak ama açıkta dedik. Trafiğe açık dedik. Başka o noktadan en yakın çıkış yolunun Kanada olduğunu da söyleyelim. Kanada yaklaşık 1 saatlik uçuş mesafesinde. Yine oradaki o pistlerden birinde uçağa atlayıp 1 saat, 1 saat 20 dakika sonra hemen sınırın öbür tarafına Kanada'ya gitmek de mümkün. Ha bir de orada bir üniversite var. Yine böyle o çevrede Lehigh Üniversitesi. Bu malum şahısla Lehigh Üniversitesi'ni şöyle bir taradığınız zaman ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor. Buna bakıyoruz. Belki bunu daha sonra tekrar konuşuruz. Lehigh Üniversitesi'nin de bu saklanma ve yer bulma işindeki katkısı ve de her gelişin bir gidişi var dedik. Ve de bütün bunları aslında genel bilgilerle derledik. Yani eksiği olabilir. O eksiğini de o malikaneyi ziyaret edenlere, oraya gidenlere sormak gerekiyor. Hakimiyet millet.